Merhaba macera severler, sizi Madagaskar'ın en vahşi yerlerinden birine götürüyoruz. Madagaskar Croc Farm. Bu büyüleyici timsah çiftliği doğanın en heyecan verici yaratıklarıyla dolu. Hazır olun, çünkü sizi unutulmaz bir maceraya götürüyoruz. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere benzersiz bir deneyimden bahsetmek istiyorum. Madagaskar'dayız ve Croc Farm'da, yani timsah çiftliğinde geçirdiğimiz zamanı anlatmak için buradayım. Efendim, bu timsah çiftliği hayvanların doğal yaşam alanlarını korumaya amaçlayan bir merkez ve burada yapılan çalışmalar doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak ve hayvanlarla ilgili farkındalığı arttırmak için harika bir yer. İşte timsahları görüyorsunuz şu an karşınızda ve birazdan bu timsahların ne amaçla burada beslendiğini de sizlere aktaracağım. Croc Farm'a gitmek oldukça kolay. Şoförümüz bizi otelden aldı ve Antananarivo havaalanı tarafından çiftliğe ulaştık. Şehrin içinden geçerken gördüğümüz her şey bana yine ilginç geldi. Yaklaşık 30 dakika sonra da hayvanlarla dolu bu büyülü dünyada olmaktan mutluluk duyduk. Girişte 25.000 ariary parası ödedik ve hayvanlarla dolu bu dünyaya adım attık. İlk olarak Madagaskar'a özgü olan babo ağaçlarının fidanları bizi karşıladı. Sonrasında da mini minnacık kurbağalar ve yılanlar gördük. Öğle yemeğinde de muz yiyen bir lemur gördük ve ona dokunmak için çok yaklaşmıştım ki bizden ürktü ve hemen ilk ağaca tırmandı. Madagaskar'da kaplumbağaları seyrediyoruz. Şu an salatalık kabuğu gibi bir şey yiyorlar. İçeride de onlarcası var. Şu an şimdi sizlere onları göstereceğim. Burada hepsi uyuyor. Çok fazla rahatsız etmiyoruz onları. Ama şunu çekmeden de demeyeceğim. Burada bir tık daha büyüğü var. Bakayım. Bir dakika konuşabilir miyiz? İşte daha önce kaplumbağa görmemişim dedirten bir kaplumbağa. Ben daha önce kaplumbağa görmemişim. How old is that? 19 years old. 19. 90. 90 years. 90 yaşında. Vay be, neler gördüm. Can I go inside? Yes, yes. Gerçekten kocaman. You can put. You can touch it. Emre hadi. Touch. Are you sure? Bak bakıyor sana. Ya kıyamam. Ağlıyor mu bu? Şu dokunmuyorsun diye ağlıyor. Neden be? Anlat, anlat. Neler? Dede çok yavaş. Üzülme ya. Baksana gözyaşı döküyor. Aynen. Valla gözyaşı döküyor, ağlıyor. Moralim bozuldu şu an. Niye ağlıyorsun? Şimdi de timsahlara geldik. Small la. Small ones. Bunlar küçük olanlarmış. What's that name? Parsoni chameleon. Parsoni kameleon. Şurada görebildiniz bilmiyorum ama şöyle göstereyim tam şurada. Bir tane de altta siyah var. Böyle şurada. Yes. Ormanın içinde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Büyük timsahlara doğru geldik. İşte şurada. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Öyle uykusuna yatmış bir timsah. Timsah nasıl seslenilir ki?
Bakalım şimdi neler var. Örümcek ağları mı? Bakalım. Oo, burada bir Kalemun. Kalemun. Burada bir kalemun. Şurada da var bir tane. Neredesin? Evet. What is his name? Family. Nasıl hareket ediyor? Çok ağır hareketlerle. Şuradakinin gözleri çok ilginç. Gel bakalım, gel. O karga ya. Okey. Yes. Bak orada derisini vermiş. Oradaki bak hareket ediyor. Şu aşağıda var bak bir tane. 2 tane abi. Oo, 2 tane. 3 tane hatta. Yok 2 taneymiş. Bayağı da uzunlar ha. İşte Madagaskar'a özel bir bitki. Bizim santralde de vardı bundan. Hep kuzey-güney yönünde açıyor. İşte bu kalemunlar. Göremedim ben de. Tepede abi. Peki bak orada geldi. Aa, çok güzel. Ah. Hadi Emre. Ah. Ve bir hayvanat bahçesinde görebileceğiniz en ilginç hayvanlardan biri. Bir koyun. Madagaskar'daki bir hayvanat bahçesinde koyun da sergilendiğini böylelikle görmüş oluyoruz. Ve sanırım şimdi büyük timsahlara doğru gidiyoruz. Gerçekten enteresan hayvanlar var. Kalemunlara gerçekten bir hali yaklaştık. Kaplumbağalar gördük. 90 yaşında kör bir kaplumbağa gördük. Başka neler gördük? Çeşitli yılanlar gördük. Ama şu özelliğini vurguluyorlar. Buradaki yılanların hiçbiri zehirli değil. Bir atraksiyon da yaşanmadı açıkçası. Şimdi gezimizin zirvesi olan timsahlara doğru sürekli rehberimiz uyarıyor bize ama bakalım. Yol boyunca da çeşitli timsahlar gördük tabii ki. Sanırım geldik. Geldik mi timsahlara? Hepsi bunlar. İşte şu an arkamda görüyorsunuz. Falan var. Birazdan daha yakından göstereceğiz. Hayatımda ilk defa bu kadar yakından timsah görüyorum. Yine bir aramızda mesafe var tabii ki ama tahmin ettiğimden büyüklermiş. Daha da ilerliyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Karşı sahilde onlarca timsah ve değişik bir kuş. Bunlardan Gana'da da vardı sanki. Değişik leyleğe benzeyen değişik kuşlar. Hep şu karşıda ağaçların üstünde var. Var mı Emre yakında? Şurada da timsah. Şuradan atlayabiliriz aslında. Yes, işte bu. Bak, görebiliyor musun? Bak. Burada da timsahlar var. İşte karşı sahilde bir sürü timsah. Bak kızı gördün mü? Geliyor ha. Çok iyi. Ne oldu yani şimdi korktuk mu? İnsan yenir. İnsan aşağı.
Madagaskar'da Timsah Parkı'ndayız. Arkada timsahları görüyorsunuz. Şurada da şu sahil boyunca da bir sürü timsah var. Şu an havanın yeterince sıcak olmamasından kaynaklı durduklarını söylüyorlar bu şekilde. Sanki kış uykusundaymış gibiler. Çok fazla hareket etmiyorlar ama bazıları ufak ufak hareket ediyor yine de. Gerçekten enteresan. Hayatımda ilk defa timsahları gördüm böylelikle. Karşıda da değişik kuşlar da var tabii ki. Ağaçların üzerinde görüyorsunuz şuralarda. Bizim leylekleri andıran farklı türde enteresan bir yer. Madagaskar'a geldiğinizde mutlaka Krok Farm'a da uğramanız sizin için güzel olacaktır. Farklı hayvanları, farklı türdeki bitkileri görme şansına sahip oluyorsunuz böylelikle. Şimdi yavaştan yürüyüşümüze devam edelim ki ziyaretimizi de sonlandırıyoruz böylelikle. Madagaskar Antananarivo şehrinde Krok Farm yani timsah çiftliğindeyiz. Burada yılanlar gördük, çok çeşitli yılanlar, işte lemur gördük. En başta girişte bir tane lemur vardı. Biraz bizi görünce ürktü ama en azından biraz da olsa yüzünü görebildik. Her ne kadar tam dokunacakken kaçmış olsa da. Onun dışında değişik türde kurbağalar var. Çok böyle minik minik turuncu, yeşil, farklı renkte kurbağalar var. Onları da görme şansını elde ettik. Onun dışında neler var? Kaplumbağa var 90 yaşında. Ne yazık ki kör bir kaplumbağamız var devasa boyutta. O da yine hayatımda en büyük gördüğüm kaplumbağalardan biriydi. Şimdi buradaki gezimizi sonlandırdık. Restoran var. Restoranda isterseniz sesimizin en başında görmüş olduğumuz timsah eti de yeniyor burada. Hatta yemek için timsah dahi besleniliyor. Enteresan, tabii ki biz yemeyeceğiz ama bir bakacağız bakalım burada ne gibi lezzetler var. Eğer ki damak tadımıza uygun lezzetler varsa deneyebiliriz burada yemeği de. İşte burada da menümüz soslu bir timsah, kroko yazanlar timsahlar ve 25.000 arı yani 5 ile çarparsanız 125 liraya bir porsiyon timsah eti yiyebilirsiniz.